Sevgili dostlar, kanalın takipçileri, oyunun müdavimleri, 60. güncelleme ön inceleme videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzu şu anda aslında canlı yayından kırpacağız. Daha sonra da kanalımıza yükleyeceğiz. Dolayısıyla aralarda bazen teklersem kusuruma bakmayın. Montajsız yapacağım bu işi. 60. güncelleme çok ilginç değişiklikler getiriyor. En önemlisi 35. seviye kale. En önemlisi, en azından görsel olarak en önemlisi. Onun dışında acayip işler var. Çok yoğun ve sert bir güncelleme olacak. Gameloft oyunun şeklini değiştiriyor. Bu değişen şekil kolay değil, hızlı değişiyor. Aslında bilmiyorum ama Gameloft belki burada yanlış ata oynuyor olabilir. Buradan eğer bu videoyu izliyorlarsa lütfen dikkate alsınlar. Bu hamleler oyunu sadece balinalara bırakıyor. Balinaların dışındaki oyuncular artık oyuna veda etmeye başlayabilirler. Benim kanım o yönde. Buyurun geçelim içeri. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu videoyu şu anda 12 Aralık Pazartesi akşamı kayda alıyoruz. Canlı yayın esnasında kayda alıyoruz. Tekrar belirteyim. An itibariyle Android Store'da, Microsoft Store'da veya Steam Store'da bu güncelleme henüz gelmiş değil. Dolayısıyla cihazlarımıza indirip kurup inceleyemedik. Sneak Peek var. Sneak Peek dediğimiz nedir? Gameloft tarafından konsey üyelerine özel olarak gönderilen bir içeriktir. Bu içeriğe bakarak, bu içerikteki görselleri anlamlandırmaya çalışarak sizlere biraz hep birlikte fikir edineceğiz. Anlaştık mı? Buyurun sevgili konsey üyesi, sizin için hazırladığımız 60. güncellemeye ilişkin ön inceleme sızıntısına buradan ulaşabilirsiniz demiş. Buyuralım o zaman. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şuraya tıklayalım. Şimdi uzun zaman önce gelen ama aktif olmamış olan askerleri yükseltme, bakın askerleri yükseltme mevzusu bu güncelleme ile birlikte geliyor. Biz bunu nereden biliyoruz? T5'leri T6'ya yükselteceğiz diye biliyoruz. Daha önceki yayınlarımızdan hatırlayın. Etkinliklerden vesairelerden, kişisel zorlu işlerden, sağdan soldan, gezgin kahramandan falandan filandan çelik geliyor biliyorsunuz. Bu çelik yeni bir birim, değer birimi, para birimi demeyelim, değer birimi. Bu değer birimi sayesinde elimizdeki var olan askerlerin bir kısmını farklı bir seviye askere evirtebileceğiz. Bunu T5'ten T6'ya yükseltme olarak da niteleyebiliriz. Çünkü T6 askerler geliyor. Az sonra bir alta kaydırdığım zaman göreceksiniz T6 askerler geliyor. T6 birimler geliyor. Ama bu T6 birimleri sıfırdan imal edemeyeceğiz. Anladık mı? T6 birimi askerleri sıfırdan imal edemeyeceğiz. Buradan anladığımız o. T6 askerleri sahip olabilmek için önce T5 imal edeceğiz. Daha sonra bu T5'leri yabancı tabirle upgrade edeceğiz T6'ya. Upgrade etmek, şimdi T5'i basarken belli bir kaynak harcıyoruz. Hızlandırıcı vesaire harcıyoruz. T6'ya güncellerken, yükseltirken yine bir miktar kaynak harcayacağız. Kaynak ayrı, bakın sadece çelikle değil, kaynak da isteyecek ama orada anahtar ham madde olarak da çelik isteyecek. Anında mı yükseltecek yoksa belli bir hızlandırma süreci olacak mı? Bence hızlandırma hani belli bir süre alacak. Ama buradan görselden gördüğümüz kadarıyla mesela diyor ki 39K'lık T5 yaylıyı, menzilliyi Wardens diyor dikkat ederseniz. 212K Ranger, T6 Ranger'a upgrade ediyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Bakın burada da normalde bizim biliyorsunuz asker eğitme kısmında train var. Eğit kısmı var. İşte oraya bir de yükselt kısmı geliyor. Oraya yeni bir sekme geliyor. Devam edelim. Hemen aşağıya da bakalım. Nitekim burada da diyor 6. birim askerler nihayet geldi. Bu güncelleme cihazlarımıza dağıtıldığında göreceğiz. Sadece T6 unitleri daha düşük tier'dan, yani daha düşük T'den
Tier of T5 demiş. T5'ten yükseltebilirsiniz. İşte çelik ihtiyaç duyar. Yanında da ekstra kaynağa da ihtiyaç duyar. Yani geleneksel kaynaklara ihtiyaç duyacağı gibi ekstra addition olarak, ekleme olarak çeliğe de ihtiyaç duyacak diyor. Tamam, buraya da geçelim. Biraz daha kaydıralım. Bu konuyu anladınız. Görüyorsunuz her türden işte askerler var. İşte özellikle Japon kalesinin askerleri kullanılmış burada. Tematik olarak. Şurada göreceğiniz üzere cannonball'lar var. Yani küçük toplar var. Tekerlekli ufak böyle elle tutulan. Bunlar büyük top değil, küçük toplar bunlar. Şey yerine, katapult yerine, mancınık yerine bunlar. Şöyle yapalım, kaydıralım aşağı. Ta. 6. seviye araştırmalarınızı yapıp bitirmediyseniz güncelleme gelmeden yapıp bitirmenizi tavsiye ederim. Çünkü T6 askeri üretmek için önce bu 7. seviye araştırmaların tamamlanması gerekecek diye tahmin ediyorum. Akademiye 7. seviye araştırmalar geliyor arkadaşlar. Advanced yani gelişmişi gelecek mi bilmiyorum. Belki bu gelen doğrudan gelişmiş gelir ama sanmıyorum. Normal araştırmaya gelecek bunlar. Bir sonraki ya da 2 sonraki güncellemede de gelişmiş araştırmaları gelir. Bir de onları tamamlamaya uğraşırız. Burada göreceğimiz üzere 7. çağ araştırmaları akademize gelecek ve gücümüze güç katacak. Oradaki süslü cümle böyle. Şimdi asıl kilitlerden bir başkasına gelelim. Bakın ne dedim? 35 kale geliyor. Az sonra ondan bahsedeceğim ama yeni araştırmalar geldi. Komple bir set geldi araştırmaya. Bonuslarımız katlanacak. Dikkat. Yörelerimiz var biliyorsunuz. Kaynak topluyoruz. Hisar yapıyoruz. Kahramansı Karahisar yapıyoruz. Kardeşlik yapıyoruz. Her yerden bu şeyleri, yöre parçalarını, zerrelerini parçaları topluyoruz. Zerreleri dönüştürüyoruz. Sonra bunları alıyoruz. Bir şeyleri yükseltiyoruz. İşte kendi mizacımıza göre kale içindeki yöre geliştirmelerimizi yapıyoruz. Ama bu yöre geliştirmelerine acayip bir şey gelmiş. Nasıl bir şey gelmiş? Hızlıca anlatayım. Şimdi şurada hatırlayın, açın hatta şu anda kendi kalenizi. Şu ortadaki kale dışındaki bütün yöreler 2 parça. Şu altında bir savaş, 2 tane kılıç çakma yani savaşı ifade eden bir simge var. Hemen yanında da dişli çark, gelişmeyi, geliştirmeyi ifade eden bir simge var. Doğru mu? Şu anda sizin kalenizde bu var. Ama bakın görsele biraz daha yaklaştıralım isterseniz. Buyurun. Kale gibi hepsinin 3'er parça harcama yeri var. İlave yuvaları var. Bakın arenaya da geldi. Tapınağa da geldi. İşte hapse de geldi. Dungeon'a da geldi. İşte klik kısmına da geldi. Akademiye de geldi. Şehir duvarlarına da geldi. Her yerde var. Bunun şöyle bir esprisi var. Şimdi örneğin arenada tek tip silah kullanabiliyoruz değil mi? Mesela tek tip, mesela mızraksa mızrak kullanabiliyoruz. Yanında da dişli çarkı var. Bu dişli çarkı aktifse sizin bir işinize yarayabilir. Aktif değilse bilmiyorum. Ama bu üçüncü karışık. Karışık. Geliştirme için de kullanabilirsiniz bu üçüncü yuvayı. Savaş için de kullanabilirsiniz. Yani örneğin Atlantis'te hem mızrak hem süvari kullanabilirsiniz benim senaryomda olacağı gibi. İşte aşağıda mesela burada şehir duvarlarında hem katapult hem menzilli kullanabilirsiniz mesela aynı anda. Ya da ne demek istediğimi anlatabildiğimi umuyorum. Bu yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İşte ordu saldırısı savaş yolu gibi ya da işte ordu sağlığı bilmem ne gibi. Nasıl kale içindeki şu 3 yuvayı istediğimiz şekilde doldurabiliyorduk ya. Şimdi diğer yörelere de aynı özellik gelmiş. Ve bunların biraz daha sıkıntısı var içeride. Geldiğinde içlerindeki marifetleri de yükseltme geldiğini göreceksiniz. Şimdiden bu kadar söyleyebilirim. Yeni şampiyon sınıfları. Yeni şampiyon sınıfları derken şampiyon sınıflarına 2 farklı yenilik geldi. Bir, görüntüde göreceğiniz üzere 2 tane yeni sınıf geldi. Biri savunmaya ilişkin, duvara ilişkin mevzudur. Bir diğeri de oyunun içindeki adıyla menajeri kısmı, yani hayvanlarımıza ilişkin, ağılımıza ilişkin yeni bir sınıf geldi. Bu sınıfta kendinizi geliştirdiğiniz zaman
canavar ustası oluyorsunuz. Göreceğiniz gibi Beastmaster diyor. Diğer tarafta da duvarcı ustası oluyorsunuz. Acayip acayip duvar işleri yapabileceksiniz. Ama yani bilemedim. Zaten şampiyon sınıf jetonlar için her şampiyonda 3'er tane yuva var ya, zaten gömülü şampiyonlarda 2, hikaye şampiyonlarında 3'er yuva var. O 3 yuva zaten yetmiyor. Onların birini çıkarıp duvarcı mı yapmak işimizde daha mı akıncıysanız olabilir. Ama mesela hayvanı nerede kullanacağız? Bu sınıf jetonları geldiğinde hayvanın işte 4. seviyeye getirdiğimizde nasıl bir özellik açacak? Düşmanın totosunu ısır mı diyecek mesela? Bilemedim. Geldiğinde göreceğiz bunu. Bu konuda benim net bir bilgim yok, duyumum da yok. Açık konuşayım. Sunumda da bahsettiğim üzere kale seviyesi 35'e geliyor. Kale seviyesinin 35'e gelmesi demek kale içi yörelerinin bonuslarının artması demek. Bu bir. Çünkü sadece kale 35 olmuyor. Bütün binalar 35 olacak. O yöre bonusları yükseliyor. Beraberinde bölük boyutunuz yükseliyor. Nedir? İşte aid request per queue. Yardım bekleyenler sırası 20'ye çıkacak gibi. Bir kale yükseldiğinde neler yükseliyorsa kale 35'e yükseldiğinde de onlar yükselecek, ama bunların maliyetinin ucuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle herkes, şimdi hepimiz zenginiz ya kaynak açısından, altın açısından. Geliyor tak 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 tak, güncelleme gelir gelmez kale 35, VIP 35'te yaptığımız gibi. Biraz zorlasa mı? Yani bu işleri zorlasın Gameloft. Yeni özellikler getireceğine var olan işlem süreçlerini zora soksun. Zorlanalım, orada zorlanalım. Orada birbirimizle yarışalım. Paket almakta yarışmayalım. Paketler zaten alan alıyor paketleri. Geçtiğimiz ay Gameloft oyun geliştirme ekibi bizlere bazı sorular sormuştu. Dilim tutulsun, ben o soruların birine Paragon 250 gelsin demiştim. Geldi. Dilim tutulsun. Ben daha 170 olamadım ki. 250 geldi ama göreceksiniz. Tabii 250'nin gelmesi demekle Paragon kısmına, emsalsiz kısmına yeni marifetler geldi mi gelecek mi ona ilişkin bir bilgimiz yok. Oyunlarımızı cihazlarımızda güncellediğimizde göreceğiz. Muhtemelen bir ilave ability, bir marifet gelecek oraya, 220'ye ya da 215'e oraya bir şey gelecek. Ona ilişkin de 2 tane tavsiyem olmuştu. İnşallah onlar gelmez. 250 gelecek dedim ama inşallah onlar gelmez. Sevgili dostlar, sevgili canlar, 60. güncellemeye ilişkin son bahsedeceğim konu ise şampiyon sınıf jetonlarının 7. seviyeye yükselmesi. Biliyorsunuz bundan önce 6. seviyeydi, 60'tı, level 60'tı. Şimdi level 70 oldu. Level 70 ne demek? Şimdi sizin şampiyon sınıf jetonlarınız eğer fulllediyseniz, şurada şey var ya, 50 idi, 70 oldu, özür diliyorum. Şuraya 5 yıldız yaptınız ya. 60 ve 70 de buradaki birinci yıldız kırmızı oluyor 60'ta. İkinci yıldız kırmızı oluyor, mitik oluyor 70'te. Yani bunun 80, 90, 100'e kadar yolu var demek önümüzdeki güncellemelerde. Şampiyon sınıfları ama yine üçlü olacak. Ne işe yarayacak bilemiyorum. Beastmaster geliyor, Enhancer geliyor, doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum, işte savunmacı ve hayvan ustası geliyor. 60. güncellemeye ilişkin ön inceleme videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Umuyorum sizlere ilk etapta bir fikir verebilmiş olurum. Dediğim gibi oyunlarımız cihazlarımıza teslim edildiğinde göreceğiz neyin ne olduğunu. Abone olmayı, videoya yorum yapmayı, beğendiyseniz like'a basmayı, arkadaşlarınıza bizden tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.